Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, uzman doktor Sevgi Dilan Erselcan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, Hoş merhaba. geldiniz. Hoş Nasılsınız bulduk. hocam? İyiyiz, çok şükür. Yoğun bir dönemden geçiyoruz hala. Süper. Sezondayız ama Evet. Süper. Hocam ilk soruyla başlıyorum. Çocuklarda idrar kaçırma problemlerine yaklaşımımız ne? şimdi öncelikle bu sanılan aksine çok sık başvuru sebeplerinden birisi çocuk polikliniklerine. Ama başvuruda çocuğun yaşı bizim için çok önemli. Çünkü 5 yaşına kadar nispeten idrar kaçırmaları, işte enürezisleri normal sayıyoruz. Daha istemli kas fonksiyonları tam gelişmediği için çocuklarda. Ama işte çocuk 5 yaşından büyükse veya başka semptomlarda eşlik ediyorsa tabii o zaman ileri araştırmalar yapıyoruz. Ama 5 yaşına kadar olan sadece gece kaçırmaları genelde davranış değişiklikleriyle, ufak tefek işeme eğitimleriyle vesaire toparlanabilir. Genelde medikal tedaviye veya ileri incelemeye gerek duymuyoruz. Ama işte dediğim gibi çocuğun hiç kuru dönemi olmuş mu? Mesela bezden ayrıldıktan sonra en az 6 aylık bir kuru dönemi olup ondan sonra başlamışsa idrar kaçırmalar, onlarda da biraz işin süreci değişiyor, araştırma süreci değişiyor. Ama 5 yaşından sonra başlamışsa veya bez bırakma döneminden itibaren olmuş, çocuk 5 yaşını geçmiş, hala daha devam ediyorsa veya gündüz kaçırmaları da varsa, farklı semptomlar eşlik ediyorsa o zaman ileri araştırmalar gerekiyor tabii ki. Peki ne zaman idrar kaçırmaya müdahale etmek gerekiyor? Gerçi biraz açtınız bu konuyu ama... Şimdi müdahale olarak davranış eğitimi aileler için çok böyle önemli değil gibi düşünüyor. Hani aileler gelince bir de bıkmış oluyorlar artık gerçekten hem çocuğu hem aileleri psikolojik olarak yıpratmış oluyor süreç. Uykusuz kalıyorlar her gece neredeyse, işte anne ağlıyor bir taraftan her gece çamaşır yıkıyorum işte yatağını ıslatıyor diye. Çocuk zaten hele bir de yaşı büyükse sosyal anlamda kendini kötü hissedebiliyor. Bir sürü etkene göre değişiyor. İşte çocuğa davranış eğitimi mi verelim, işeme eğitimi mi verelim, alarm sistemi mi uygulayalım, medikal tedavi mi başlayalım? Yani bu medikal tedaviler de verebiliyoruz tabii ki. İş biraz daha komplike olmuşsa veya davranış eğitiminden yanıt alamamışsak. Ama az önce de bahsettiğim gibi gündüz kaçırmaları da varsa, büyük tuvaletinde kaçırıyorsa, gece kaçırmalarına işeme eğitimiyle, davranış eğitimiyle yanıt alamamışsak veya işte çocuğun psikolojik olarak etkilenmesi çok fazlaysa o tarz durumlarda medikal tedaviyi de eklemek gerekiyor. Ama ilaç başladığımız hastalarda da davranış eğitimini, o davranış alışkanlıklarını asla bırakmamak lazım. Çünkü ilaçların etkisi kalıcı değil. Yani ilaç başladığımız dönemde davranış değişiklikleri devam ettirilmezse, sürdürülmezse ilaç bıraktığımız an tekrar eskiye dönüyor maalesef. Hocam peki tanısını koymak için birkaç grup tetkik lazım. İleri tetkikleri biz hangi durumlarda tercih ediyoruz? Şimdi çocuk haftada en az 3 gün çişini kaçırıyorsa geceleri, önce biraz bir davranış eğitiminden bahsedeyim. Neler yapıyoruz? İşte gece sıvı alımını biraz kısıtlıyoruz. Gece yatmadan önce 1-2 saat sıvı alımını kısıtlayıp gece yatmadan önce tuvalete götürüp işte 1 saat sonra uyuduktan 1 saat 2 saat sonra tekrar bir uyandırıp tuvaletini yaptırıp bu süreci tamamlıyoruz. Onda genelde böyle 1 ay kadar sürede çocuğa şey oluyor, adaptasyon süreci tamamlanıyor, yanıt alıyoruz. Ama diyelim ki yanıt alamadık bu durumlarda. Yani altta yatan organik bir sebep mi var? Tabii ki ilk aşamada onu değerlendirmemiz lazım. İdrar yolu enfeksiyonu mu var? İşte genitoüriner sistemle ilgili, böbreklerle ilgili, idrar yolları ile ilgili farklı yapısal bir sıkıntı mı var? Tıkayıcı veya işte anatomik bir defekt mi var doğuştan gelen? Çocuğun nöromotor sisteminde işte kaslarında, istemli kaslarını kasmada mı sıkıntı var veya mesane kasılmasında mı sıkıntı var? İşte nörojen mesane olabilir, hiperaktif mesane olabilir, mesane istemsizce çok kasılıyor olabilir. Bunun için de işte gerekli böbrek fonksiyonlarına genelde bakıyoruz. Gerekli tahlillerde, idrar tahlilleri, işte görüntülemeler gerektiği yerde şüphelendiklerimizde işte ultrason, MR vesaire yapabiliyoruz. Altta yatan organik bir sebep yoksa eğer o zaman biraz daha en azından gidişat rahatlıyor bizim açımızdan. Evet. Az önce bu idrar kaçırma tedavine medikal tedaviden bahsettiniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Şimdi o aşamada da biraz farklı mekanizmalarla etki eden ilaçlar kullanıyoruz gerektiği yerlerde.
Farklı grup ilaçlarımız var. Mesela beyinden bu istemli idrar tutmayı sağlayan hormon var. Bu hormonun salınımını arttıran veya azaltan etmenlerle idrar kaçırma olabiliyor. Yani santral sebeplerle mesane kontrolü, işte sfinkter kontrolü sağlanamadan idrar kaçırabilir çocuklar. Bu işte bu hormonun sentezini arttıracak bazı ilaçlar var medikal veya tam tersi işte mesanenin kasılımını etkileyen ilaçlar var. Bunlar ama dediğim gibi tek başına asla yeterli olmuyor. Yani çocuğun tamam idrar kaçırmasını engelliyor, sakinleştiriyor, durduruyor. Çünkü mesane kasılmasını düzene sokuyor. Sfinkter kasılmasını veya santral hormon sentezini biraz daha düzene sokuyor. Bu sayede işte idrar tutma süresini uzatıyor. Ama tek başına ilaç verdiğimizde de aile diyor ne güzel işte geçti artık bitti. O ilaçları da çünkü uzun süre kullanamıyoruz. Ciddi yan etkileri olan ilaçlar. Ama ilacı bıraktığımız anda eğer bu süreçte davranış eğitimi devam etmemişse en başa dönüyoruz maalesef. Bu yan etkilerinden biraz bahsedebilir miyiz? Hormon mekanizmasını biraz böyle etkileyerek, yani ilaçların gruplarına göre yan etkileri de farklı oluyor ama en sık gördüğümüz yan etkiler Gelişme geriliği olabilir mi? Gelişmeyi etkileyecek bir Yok, pozisyon. gelişimi etkileyecek şeyler olmuyor. Genelde böyle elektrolit dengesizliği yapabiliyor. Sodyum, potasyum atomunu vesaire dengelediği için bu hormonlar. Genelde en sık gördüğümüz yan etki o oluyor. Sodyum düşüklüğü vesaire. O yüzden de bu tedavi başladığımız hastalarda belli aralıklarla kan tahlillerine bakmak gerekiyor. Evet. Dediğim gibi ama kimisi de düşük doz başlıyoruz. Mesela yavaş yavaş doz arttırıyoruz. Yan etkisi çok olmasın diye. İşte yüzde kızarıklık, taşikardi, terleme vesaire o tarz yan etkiler de olabiliyor. İlk hafta diyoruz ki biraz düşük doz başlayın ondan sonra. Ama bunlar tabii ki komplike olan vakalarda ve artık ileri seviye araştırma gereken durumlarda başlıyoruz ki zaten her hastada da başlamıyoruz. İlaç bırakırken de doz düşürüyor muyuz? Yok, eğer bırakma dönemine kadar gelmişsek, herhangi bir sıkıntı olmamışsa, yani direkt kesmede herhangi bir problem olmuyor genelde ama başlarken yan etkileri çok fazla olmasın diye genelde böyle azar azar. Hocam peki siz bahsettiniz şimdi organik enüriyazis ya da organik olmayan. Hangisi daha sık görünüyor? Aslında en sık gördüğümüz sebeplerden birisi, aileler bunu genelde dile getirmiyorlar çok fazla ama genetik. Yani böyle enürezisin genetik altyapısı o kadar fazla ki biraz böyle kurcaladığımız zaman ailede var mı böyle hani ileri yaşlara kadar idrar kaçıran kimse illaki bir yerden çıkıyor. Bir kuzeni işte başka birisi vesaire. Düşündüğümüzden daha fazla genetik sebepler. Yani çocuğun hikayesinde zaten özellik yoksa işte tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, yapısal bir böbrek hastalığı, böbrek taşı vesaire, yapısal bir sıkıntı yoksa genelde organik bir sebepte kolay kolay bulunmuyor. Veya çocuğu dışarıdan etkileyen psikolojik bir etmen yoksa, çünkü işte gece terörüdür vesaire böyle psikolojik etmenler de sebep olabiliyor. Onlar yoksa çoğunluğunun altından genelde organik sebep bulamadıklarımızın altından genetik öykü çıkıyor. Peki bununla ilgili psikolojik destek almayı öneriyor psikolojik musunuz? destek tabii ki alabiliriz ama bu dönemde de çocuğun da yaşı artık gittikçe büyüdüğü için çocuk kendini kötü hissettirmeden biraz hani bu herkeste olabilir. İşte çok sık karşılaştığımız bir şey. Çünkü arkadaş ortamında dışlandığını hissediyor, kendini kötü hissediyor, hasta gibi hissediyor. Hani bu normal, yavaş yavaş bu davranış eğitimiyle, işleme eğitimiyle şunu yapacağız. Hani sık irtibatta olarak aileyle bu sürecin olabileceğini, normal olabileceğini, işte şunu bekliyoruz, bunu bekliyoruz, bu süreçte bizi neler bekliyor diyerek pedagog desteğiyle, psikolojik destekle tabii ki daha iyi olur bu sürecin yönetilmesi. Çünkü çocuklara bu davranış eğitimini oturtmak da çok kolay olmuyor açıkçası. İşte gece yatmadan çay içme, kahve içme, işte sıvı alımı olmasın, şu olmasın, bu olmasın. İşte çişim yok, tuvalete gitmek istemiyorum diyor. Tam yatmadan işetin mutlaka diyoruz. Ondan sonra ya da çocuğun uykusu çok ağır oluyor. İşte genizeti oluyor, yapısal başka bir şey oluyor. Çok ağır uyuyor, uyanmıyor çocuk. Bu sefer anne baba taşıyor çocuğu tuvalete sırtlarında. İşte çişini yaptırıyorlar, geri getiriyorlar. Eziyet oluyor. Bir süre sonra da uğraşmak istemiyorlar. O zaman da işte aileler böyle bıkmış bir vaziyette ne olursunuz bize ilaç yazın diye geliyorlar. Ama sabır gerektiren bir süreç gerçekten zor. Hem aile hem çocuk için. Ama çözümü olmayan bir şey değil. Yani o kadar stresli aslında. Önemli olan kısım da o zaten. Çözümü oluyor olması. Aynen öyle. Çok teşekkür hocam değerli bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, uzman doktor Sevgi Dilan Ersalcan'la
Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.